Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz çok iyiyiz, çok enerjiyiz. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Bu videoda ne yapıyoruz? Likya'yı yürüyoruz. 2 gün boyunca Fethiye, Ölüdeniz'deyiz şu anda. Buradan Ovacık'tan başlangıç noktasından başlayacağız. Bugün Faralya'ya, bir sonraki günde Kabak'a gideceğiz. Çünkü Kabak'tan bir emanetimiz var almamız gereken. Sonra geri döneceğiz, karavanımızı alıp yollara devam edeceğiz. Boriscuğum burada sandviçler hazırlıyor bize. Yolluk hazırlıyor. Sabah kalktı, kahvelerimizi yaptı. Sandviçlerimizi hazırlamaya başladı. Acuka, peynir. Üstüne evet tuz ekledi biraz. Taze kekiğimiz var burada. Bakın şurada. Muhteşem kokuyorlar. Onlardan ekliyor üzerine. Oldukça gürültülü bir yerdeyiz. Normalde kalmayacağımız bir yerdeyiz ama güvenli olduğunu düşünüyoruz. Buranın arabamızı burada bırakacağız. Ve yarım saat içinde çıkıyoruz yola. Yay, hazırız. Are you ready, Boris? And excited? Not yet? Okay. Su alıyor. Çöpümüzü atalım ve başlayalım. Şimdi biraz yürüyeceğiz. Sonra minibüsle yukarı çıkacağız. Başlangıç noktasına ya da otostopla bakacağız yani. Sonra da göreceksiniz zaten gerisini. Hazırız. Minibüse doğru yürümeye başladık. Güzel güneşli bir gün. Bir önceki videomuzda sahilimiz bu kadar net gözükmüyordu. Hava bulutluydu. Fethiye belli yaş üstü turistlerin cenneti. O kadar kalabalıklar ki kendi yaş gruplarında. Çok güzel de keyif yapıyorlar buraya gelip. Yani hem sosyalleşiyorlar, denizin tadını çıkarıyorlar, yaşıyorlar yani burada. Bizim emeklilerimizi düşününce arada dağlar kadar fark var yaşantılar arasında. Ve hepsinin yüzü gülüyor. Bak mesela şu çiftimiz. Böyle mutlu mesut sabah yürüyüşüne çıkmışlar. Çok enfes. Gidiyoruz nereye? Şu dağın arkasına ama dağlardan böyle yukarılardan gideceğiz. Yarım saat sürecek araba yolunu 2 günde inşallah tamamlayacağız. Tek günde de bu arada Ovacık'tan Kabak'a yürünebilir ama ben hep yürüdüğümde 2 güne yaydım. Yavaş yavaş keyif yapa yapa çünkü Faralya'yı da çok seviyorum. Faralya'da bir gece kalıp Uzunyurt Faralya oralarda. Yani Kelebekler Vadisi'nin oralar gibi düşünün. Bir sonraki gün Kabak'a geçiş. Hedef. Sabah uçuşları başlamış. Saat bu arada 9.30 falan. Buradan minibüse bineceğiz şimdi. Evet indik. Bir kişi 48 liraydı. Buradan devam ediyoruz. Kartla ödeyebiliyoruz. Bu arada minibüslerde artık. Gerçi kim bilir ne zamandır ödeyebiliyoruz. Ben çok hakim değilim mevzuya da. Neyse söylemiş olayım bilmeyenleriniz varsa. Bakın birkaç sene önce yapılan teleferiği görüyoruz burada. Babadağ'ın zirvesine çıkıyor. Artık yamaç paraşütü için de teleferikle çıkıyorsunuz. Önceden arabalarla çıkılıyordu. Bayağı çılgın bir yolu vardı. Ben yamaç paraşütü yaptığımda öyleydi. Teleferik yoktu henüz. Ne kadar olmuştur? Bir 6-7 sene falan herhalde. Evet, ana yolda indikten sonra bir maksimum 10 dakika yürüyorsun. Likya yolunun başlangıcına gelmek için. Birazdan orada olacağız. Buralarda pek çok kamping var görüyorsunuz. Hatta şurada karavan da yazıyor. Yani karavanla da çadırla da kalabilirsiniz. Odaları da var bazılarının. Bir de Likya'nın hepsini yürümeseniz bile mesela Fethiye'ye geldiniz. Buraya arabayla gelebiliyorsunuz. Sonra o geldiğiniz noktadan manzara noktasına bir yürüyüş yapın. Ne kadar sürer? Yani bakarız şimdi. Yarım saat belki sürer. Ama muazzam bir manzara görüyorsunuz. O yüzden hem yolu bir hissetmiş olursunuz hem oradan bir manzaraya bakmış olursunuz. Mesela arkamdaki turistler muhtemelen öyle yapacaklar. Çünkü ne çantaları var ne bir şeyleri, yani uzun bir yürüyüş yapmayacakları belli. Yani girip bir bakın buralara. Ovacık, Fethiye, Likya yolu başlangıcı diye aratırsanız haritada da görebilirsiniz. Ya da sorarsınız, zaten sizi uygun yerde indirirler, tarif ederler. Ve başlangıç noktasına geldik. Burası meşhur fotoğraf çekeceğiniz yer.
Hemen yanında bakın otopark da var. Otopark derken ücretli değil yani. Arabanızı bırakıp dediğim gibi kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. So where is? Finally we're here. Yes. Finally we're gonna start it. Yeah. Are you excited? Yeah, now? sure. Did you enjoy till now? Yeah, easy. Easy. Yes. Easy. It's gonna be up now. Let's go. Saatimize baktık. Saat tam 9:30. Daha yeni olmuş. Yürüyüşümüze başlıyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. Burada teleferiği daha net görüyoruz. İşte bu da böyle aşacağız ya. Daha böyle. Daha yani dağlarca. Çantalarımızı da göstereyim. Bakın bu Boris'inki. Boris, can you show my bag please? From the back. Bu da benimki. Yani çok büyük bir şey almadık. İçinde ama polarım falan kalın bir şeyler de var. Yine akşam serin olursa diye. Var, poyim falan var yani. Koca bir su şişem var. İşte ne bileyim. İç çamaşırı. Bir iki tişört. Gece yatmak için bir şey falan. Öyle çok bir şey almadık. Ve artık araba yolundan ayrılıyoruz. Ve patikamıza giriyoruz soldan. Tabelalar zaten bize eşlik edecek. Bakın Likya yolu diye gösteriyor. Yol boyunca da işaretlemelerimiz olacak. Likya yolu videolarım çok. Ama çekmeyelim mi gene yani? Çok detaylı mı olur artık bilmiyorum. Göreceğiz. Kervan yolda düzülecek arkadaşlar. İlk manzaramız. Şimdi şurada da bir manzara noktası var. Oraya doğru bir yürüyelim. Oradan da bir manzaraya bakmayalım mı? Bakalım tabii, merak ediyorsunuz siz de değil mi? Mavi çiçeklere bakın ya. Mavi, mor, lila karışımı bir şey ve her yerdeler burada. Thank you. Up. I think I'm okay. I will. Thank you. Hi. Of. Denizin renge bak. Ha, senin ne işin var burada? Be careful with the cat. It's so unexpected. Bu noktaya varmamız yaklaşık 1 saat sürdü. Yani böyle hani durduk, fotoğraf çektik. Ne hızlı ne yavaş yürüdük. 1 saatlik enfes bir yürüyüşle bu manzaraya ulaşabiliyorsunuz. Hani 1 saate hedef koyup da kendinize hadi bir an önce varayım derseniz o yol bitmez elbette. Ama 1 saat boyunca yaptığınız o yolculuk ormanın içinde, mis gibi doğanın içinde, kuş sesleriyle. O yüzden onu böyle komple bir yolculuk gibi düşünün. 1 saat oraya yürünür mü demezsiniz o zaman. Şuraya baksana. Uf. Ve artık yürümeye devam edelim. Ayrılamadık buradan resmen.
Ve bir süre yolculuğumuza bu manzara eşlik ediyor. Yani o manzara noktası az önce şuradaydık. Oradan ayrıldık ama hala bu güzelliği görmeye devam ediyoruz. İleride bir grup var. Likya yolunu yürüten pek çok şey var, firma var. Bireysel rehberler de var. Tek yürümek istemezseniz onları da bulabilirsiniz. Ama onun dışında son derece güvenli bir rota. Tek yürümenin tek riski hani bir yerinizi burkar, incitirsiniz falan. Yoksa başka bir güvenlik sıkıntısı yok. Çılgın bir şekilde iniş yapıyordu ama anlaşılmıyor hiç telefonda. Ayakkabılarınızın bu şekilde bilekli olması daha iyi olur. Şart değil. Spor ayakkabı da olur. Ben bunları tercih ediyorum. Önemli olan altı doğa yürüyüşüne uygun olsun. Yani kaymasın. Yol boyunca birçok kamp yapabileceğiniz yer var. Demin Boris'e de onu söylüyordum. Hani yurt dışında falan birçok böyle National Park'a, bu tarz böyle doğa yürüyüşü parkurlarına girdim. Yürüdüm falan ama ya vahşi hayvan riski olabiliyor. Hani böyle kafana göre bir yerde kalamayabiliyorsun. Ya da izin verilmiyor. Burada istediğin yere kampını at kal gibi bir durum var. Henüz var. Umarım yasaklanmaz. Umarım kimse bir sıkıntı çıkarmaz. Tertemiz bakar. Genelde kamp yapan adam tertemiz bakıyor zaten. Genelde sıkıntı günübirlikçilerde olabiliyor çöp bırakma anlamında. Yoksa bu yolu yürüyen adamın doğaya saygısı oluyor zaten. Yukarı doğru az bir eğimle devam ediyoruz. Şurası Babadağ Zirve. Şu gördüğünüz uçan bir yamaç paraşütü. Daha yakından göreceğiz birazdan. Kamp konusuna dönecek olursak, Likya yolu boyunca köylerden geçiyorsunuz ve pek çok konaklayabileceğiniz yer de var. İster çadırda, ister odada, daha konforlu, daha az konforlu, yani bütçenize uygun su bulabileceğiniz yerler var. Bunların hepsine bakarak yola çıkabilirsiniz. Tabii bu söylediğim bu mevsimde, yani baharlarda. Kışın ben yürüdüğümde çok da açık bir yer bulamamıştım. O zaman şartlar biraz daha zorlu oluyor. Bir de yağmura, fırtınaya denk gelebiliyorsun falan. Şu yola bakın. Yani en güzel zamanı Nisan, Mayıs, Ekim, Kasım bence. Eylül de sıcak oluyor artık. Yani seneyeden seneye değişebiliyor. Bakarsınız duruma göre ama yazın asla. Ve Likya yolu, bilgi de vermiş olayım bari. Yani çok videom var diye girmeyeyim diyorum ama şu manzaraya karşı şöyle siz manzara izlerken biraz anlatayım. Fethiye'den Antalya'ya uzanan yaklaşık 550 kilometrelik bir yol. Bir parkuru takip ediyorsun ama farklı farklı kolları da var. Bir sürü antik kentin içinden geçiyorsun. Çünkü Likya uygarlığının yaşadığı bir bölgeyi yürüyoruz şu anda. Sonrasında burası işaretli bir yola dönüştürülüyor. Kate Love, ismini unuttum. İngiliz bir kadın tarafından. Hatta kendisi şu an uzun zamandır Türkiye'de yaşıyor da Likya yolunu işaretlemesi konusunda ilk gelip de burayı bu hale getiren, yürüyüş parkuru haline getiren insan kendisi, sağ olsun. Bir Türk değil yani. Olsun. İster Antalya'dan başlayabilirsiniz bu rotaya, ister Fethiye'den başlayabilirsiniz, ister belli yerlerinden girip belli kısımlarını yürüyebilirsiniz. Likya uygarlığı burada yaşadığı için zamanında pek çok dediğim gibi antik kent, onlardan kalan yerleri görebiliyoruz. O yüzden hem tarihi bir değeri var, yani görsel zenginliği var. Hem dağlardan çıkıyor, hem deniz kenarına iniyor. Yani her türlü şartı yaşıyorsunuz. Denize de girebiliyorsunuz. Dağın tepesinde de serinleyebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi 550 kilometrelik bir yolculuk olduğu için de oldukça uzun ve doyurucu bir parkur. Yani ne kadar sürede yürüyeceğiniz size bağlı. 20 günde bitiren duydum. Artık hani hiç durmadan uzun uzun yürüyorsa. Ben yürüdüğümde 2 aya yaklaşmıştı galiba. Yaya yürümüştüm. Hala yürümediğim birkaç yeri var. Çünkü kıştı. Görebileceğiz mi?
Evet, çünkü kıştı ve hava şartları sebebiyle bazı yerlere giriş yapmak istememiştim. Mesela Kaş'ta dağa tırmanmak istememiştim falan. Böyle bayağı bulutlu, karlı falan gözüküyordu tepeler. Neyse, inşallah başka zaman tamamlarız. Ama yani %80'ini falan yürümüşümdür herhalde. Ay çok güzel ya. Doğada olmak. Müthiş hissettiriyor, müthiş. Ve yol hep böyle gördüğünüz kadar net değil. Daha böyle dar patikalara da gireceğiz. Ama hep işaretleme var. İşaret örneğini de göstereceğim birazdan gördüğümüzde. O yüzden kaybolmazsınız. Ama hani oldu ki kayboldunuz, yapacağınız tek şey geldiğiniz yolu biraz daha geri yürüyüp bir önceki işarete ulaşmak. O işareti bulduktan sonra da bir sonrakini bulup yolunuza devam etmek. Babadağ zirve, Ölüdeniz, Ovacık, görüyorsunuz tabelaları. Ve her bir işaret oldukça yakın birbirine, yani sık sık işaretlenmiş durumda. O yüzden dediğim gibi kaybolma ihtimaliniz düşük. Yine de uygulama da var. Rotayı takip edebileceğiniz. Onları da telefonunuza indirip oradan da daha kesin garantici olabilirsiniz. Kaybolmazsınız. Ve ayaklarımızın altında Ölüdeniz. Oy oy. Şimdi artık keçi yolu tadında olacak yollarımız. Burası en sevdiğim kısımlarından biri. Yani buraya kadar geldiğimiz kısmı da çok seviyordum manzara eşliğinde. Ama burası daha böyle dar bir patikadan çıkacağı için yine aynı manzarayı görerek en sevdiğim kısmı diyebiliriz. Ve manzaramız hemen arkamızda. So good, isn't it? What a nice view. Yes. Evet, bahsettiğim işaretlemeler bunlar. Kırmızı beyaz. Bazen bazı yerlerde ekstra böyle üst üste taşlar da diziyorlar. Çok net olmayan yerlere arkadaşlar koyuyor. Yürüyenler yani. Benim de koymuşluğum var bir yerlere. Bu mesela böyle düz devam et demek. Bazen böyle L şeklinde görürsünüz. O da yönünü gösteriyor. Sağa dön, sola dön gibi. Sürekli bir farklı bir açıdan manzarayla karşılaşıyoruz. Another viewpoint. There's a lot of pools. Oh yes, you're This is right. crazy. Evet, ne çok havuz var. Ya, su kaynaklarını iyi kullanıyoruz yani. Çok iyi. Yeah, because they are all hotels. These are at least 35. Really? Yeah. Yeah. Deniz varken niye havuza girilir hiç bilmiyorum ama seviyor insanlar. Mis gibi yani, şurası mis gibi. İşte. Devam. Çiçek, 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 çiçek gene bakın. Do you plan to build a house there? But it has a good view. Tam böyle çadır kondurmalık yer yani. Yolumuzun üstünde ve bu manzaraya karşı. Ve ateş de yakılmış.
Umarım yazın yakmıyorsunuzdur arkadaşlar. Yazın yürümüyorsunuzdur zaten de. Otlar kuruyken aman ya. Görüyorsunuz nasıl bir arazideyiz. Yani buraya ulaşım yürüyerek, araç falan imkansız. Allah korusun. Çok korkuyorum yangınlardan, hepimiz gibi. Ve bu parkur en çok yürünenlerden biri olduğu için, yani en popülerlerinden, rota çok çok net. Yani işaretlemeler, her şey. O yüzden de kaybolma ihtimaliniz yani yok bence ama. Şimdi size en güzel yürünecek zamanla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hep böyle sonbahar mı ilkbahar mı ikisi de güzel derdim. Lakin hangisini tercih ederseniz şöyle bir durum var. İlkbahar olunca haliyle kıştan çıkma olduğumuz için etraf, doğa çok daha canlı, yeşil. Ve tabii ki ilkbahar etkisiyle her yerler böyle çiçek. Yani çiçekler arasında yürüyorsunuz. Sonbahar olduğundaysa yani Ekim'i falan beklediniz diyelim. O zaman tabii ki doğa bu kadar böylesi canlı olmuyor. Ama o zaman da su daha sıcak oluyor. Yani denize girmek, hava daha sıcak oluyor. Mayıs'ta da sıcak gerçi şu anda ama bazen daha serin olabiliyor, değişiyor yani. Ama yaz çıkışı hep daha ılıman oluyor havada, denizde. Öyle yani, hangisini tercih ederseniz bence ikisinde de yürüyün. Ben yürüdüm. İlkbahar, sonbahar, kış yürüdüm. Yaz yürümem. O olmaz. Ay, yine çok güzel bir açıklığa geldik. Burada iyice bu tarafa doğru da açık görüyoruz artık. Döndük dağın öbür tarafına. Arka tarafını görmeye başladık. Burada bulutlar gelmeye başladı. Biraz daha gölgelenebilir ortalık. Bakalım. Evet, şimdi yemek yeme zamanı. Yaklaşık 1 saat daha yürüyüş yaptık. Sandviçimiz, domatesimiz var. Burada zeytinimiz var. Meyve suyu aldık. Manzaramız. Afiyet olsun. Yavru kuş. Bakın ne kadar yukarılardayız. Başladığımız yer sahildi biliyorsunuz. Kaç metredeyiz hiç bilmiyorum. Çıkıyoruz, tırmanmaya devam ediyoruz. Şuradan araç yolu gidiyor. Az önce yemek için mola verdiğimiz yer araç yoluna çok yakın. O yüzden orada bir arkadaş meyve suyu satıyor. Yani güzel bir durak oluyor. İyi de oluyor. Yani böyle taze nar suyu, portakal suyu falan satıyor. Yol boyunca başka da bir şey yoktu zaten alabileceğimiz. Wow, buraya bir şeyler olmuş. Resmen toprak kayması zaten bölgede çok oluyor da. Yani baksanıza. Burası da aynı yanı gibi şöyle yeşildi. Ben en son geçen sene yürümedim. Bir önceki sene yürüdüm galiba burayı. Böyle bir durum yoktu. Bakın zaten aşağıda kayaları falan görüyorsunuz yani. Devam edelim bakalım. Boris dağdan gelen suysa dedi, hemen alayım dedi. Sabun da koymuşlar. Savon? Sabun, yes. Savon? Yes. Savon French. Savon. Really? Buradan Babadağ zirveye çıkıyorsun. Biz Kirme yönüne şuradan devam edeceğiz. Arkamız Ölüdeniz, zaten geldiğimiz yer. Zirveyi göremiyoruz, bulutlandı. Açılırsa göstereceğim size. Ya, tavuk sesleri, kuş sesleri. Düz bir yol. 3 saat tırmandıktan sonra bu da güzel geldi yani. Türkiye'de gördüğüm en küçük cami diyor. Bu bir mescit bu arada, Karaağaç. Burası Karaağaç köyü bu arada. İsmini de hatırlamış olalım. So we have masjids rather than mosques. Yes, masjid. Masjid. So this one is masjid, like smaller one. The smaller one. Yes. Selam dostum. Aa. Tamam, sen bizden korkma, biz gidiyoruz. Bu ne ya?
Güzelim be. Koklayabilecek miyim seni? Yetişir misin bana? Evet. Oh. Yes, it's Jasmine. Yeah. Dedim Yasemin mi? Evet. Ay bu nasıl muhteşem bir kokudur arkadaş ya. So it's the best flower ever in the world. Jasmine. Ya o bana mı geliyor? Bak şimdi. Just don't move. Okay. Okay. Thank you. Ya kar gibi gözüküyor. Anlaşılıyor mu videoda acaba ya? O kadar acayip bir görüntü var ki. Babadağ zirve şurası olması lazım. Yani şuralarda. Onu da seçemiyorum da bulutlardan. Enfes bir görüntü. Yani o kadar dev ki şu an önünde durduğum dağ hiç videoda hissedilmiyor hiç ya. Böyle dimdik karşımda duvar gibi. Ve bulutlarımız tamamen açıldı. Karşımızda zirveyi görüyoruz. Babadağ zirveyi. Buradan da yolumuz devam ediyor. Artık zirveye bay diyoruz. Ve Faralya yönüne devam ediyoruz. How are you doing, Yasemin? Not bad. Do you like the trek? It was really good till now, until this part, because I don't know, but it returned to a main road, and it was not like this before. They changed something, I guess. I don't remember if I had a but the view is good. Yes. Kirme köyünden sonraki bölümde böyle hep doğa içinde, yani direkt çok yeşilin içinde gidiyorsun. Köylerin arasından gidiyorsun ve böyle patika yollardan dağın hemen yamacında. O yüzden bu kısmını da çok seviyorum. Yani o ilk 2 saatlik tırmandığımız kısım manzara eşliğinde, Ölüdeniz manzarası eşliğinde. O kısmı, sonra da Kirme'den Faralya'ya varana kadar ki bu kısım çok hoşuma gidiyor. Onun dışında o ortadaki bölüm daha böyle ana yoldan yürüdüğün, inşaatların başladığı, dolayısıyla da birçok inşaatında bence oldukça çirkin olduğu, doğaya hiç uygun değiller. Zaten galiba da durdurulmuşlar. Yaşayan da yok içlerinde. Falan bilmiyorum yani, öyle düzensiz derme çatma bir durum var. O kısmını çok sevmiyorum. Ama dediğim gibi bu bölüm çok tatlı. Kuşlar çok acayip ya. Artık Faralya'ya çok yaklaştık. Burada da bir çeşme var. Yani toplamda herhalde bir 5-6 çeşme falan gördük. Yani bu rota üzerinde su sıkıntısı yaşamazsınız. Öyle çok fazla su almanız gerekmiyor yanınıza. Her rota aynı şekilde olmuyor. Dediğim gibi bakmak lazım yola çıkmadan önce. Geldik. Şimdi kendimize kalacak bir yer bakacağız bu gece için. Ayarlamadık hiçbir şey. Saat kaç bakalım? 4:30 olmuş. Şöyle güzelce bir
Keyif yapalım artık. Dinlenelim yani. Saatlerdir keyif yapıyoruz da. Ve 9.30'da başlayan yolculuğumuz 4.30'da Faralya'da sona eriyor bugün. Yani kaç saat etti? 7 saat. 7 saat yürümüşüz. Tabii molalar verdik, dinlendik bayağı bir falan. Çok daha kısa da yürüyebilirsiniz. 7 saatte yaya bizim gibi de yürüyebilirsiniz. Kaç kilometre bilmiyorum. Bayağı bir kilometre. Bakayım buradan Ovacık diyor. Evet, tam önünde durmuşum. 12.7 kilometre arkadaşlar toplam yürüdüğümüz yol. Ve nasıl manzaramız ama. Güneş buradan böyle zönk diye batacak inşallah. Bence dağın arkasından batacak ama sorduk arkadaşa, denizin üstünden batacak dedi. Göreceğiz. Hemen aşağımız Kelebekler Vadisi. Şu alan ücretsiz çadır kurabileceğiniz alan, şu alan. Şimdi artık bu saatten sonrası oturma, dinlenme. Oh, rüzgar falan enfes ya. Artık kapanışımızı yapabiliriz. Harika bir gün batımı var karşımızda. Çok 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 güzel. Sizi de birazdan kendisiyle baş başa bırakacağız. Ama öncesinde bay bay demek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuz Faralya'dan Kabak'a doğru olacak. Kabak'ı birlikte incik cincik karıştıracağız, kurcalayacağız. Sanıyorum. Bakalım, belli de olmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. Manzara için devam.